Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta konserve kutularının dönüşümünün videosunu hazırladım. Konserve kutularını atmamıştım, hoşuma gitmişti. Yani hem büyük hacimli hem de değerlendirilmesi gereken ambalaj olarak düşünmüştüm. Ve şimdi bu videoda nasıl yaptığımı göreceksiniz. Soğuk porselen hamurumu şerit halinde açarak kenarlara yapıştırıyorum. Kenardaki bu sivri metal kısımları olup da herhangi bir şekilde elimize batmasın diye böyle bir şey düşündüm. Soğuk porselen hamurunun yapılışı kanalımda bulunmakta. Çok güzel bir hamur elde ediliyor. Denemenizi tavsiye ederim. Linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızla kanalımın ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda abone olan takipçilerim için de teşekkür ediyorum. Şimdi porselen hamurumun iki ambalaja da kenar kısımlarına şerit yapıştırdım. Sonrasında ön tarafa böyle bir fiyonk hazırlıyorum. Fiyonku silikon kalıplar var fiyonk hazırlamak için. Benim elimde böyle bir kalıp yoktu. Kendim oluşturdum fiyonk formunu. Aslında çok basit. Ve bu şekilde şerit kısmına, kenar kısmına da yapıştırdım fiyonkları. Bu proje gerçekten çok işe yarıyor. Ben yaptıktan sonra kullandığım hem kalemlik hem de mutfakta servis standı olarak kullanılabilir. Mutfakta yani çatal, bıçak, kaşık da koymak için de kullanılabilir. Gerçekten çok amaçlı, hoş bir proje oldu. Şimdi üzerlerine bu şekilde yuvarlak soğuk porselenden yapılar oluşturdum. Bunları farklı boyutlardaki kapakları kullanarak hazırladım. Biri ruj kapağıydı, biri aseton kapağı, biri sprey kapağı. Büyük, orta ve küçük olarak daireler oluşturdum. Bunların sayısını siz belirleyin. Hani ben küçükten 5 tane, orta boydan 12, küçükten de 12-13 tane hazırladım ve bunları yine çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Bu arada kapak kenar kısımdaki şeridi de çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Herhangi bir sorun çıkmıyor. Çok iyi şekilde yapışıyor. Emin olabilirsiniz. Dediğim gibi daireleri de çiçek tutkalıyla yapıştırdım ve sonrasında fil dişi sahili rengine boyadım. 2 kat boyadım. Birinci kat kuruduktan sonra en az 6 saat bekleyerek ikinci katı atalım. İkinci kat iyice kuruduktan sonra da bu yeşil altın metalik boyam ile o üst taraftaki şerit kısmını ve dairelerin küçük olanlarını boyadım. Yeşil altın benim yeni aldığım bir metalik boya. Çok hoşuma gitti. Açık rengin üstünde bu tip gold boyaların duruşu daha bir farklı oluyor. Koyu rengin üzerinde farklı oluyor. Açık rengin üzerinde emin olun yaprak varak yapıştırmışım gibi durdu. Yalnız 2 kat boyuyoruz. Birinci katta çok mucize beklemeyin. Tam olarak renk çıkmıyor.
Açık renk alttan görülüyor. İkinci katta ancak kapanıyor. Şimdi ben bunları, yani konserve kutularımı bir kaide üzerine yerleştireceğim. Ağır olsun ve herhangi bir şekilde içerisine koyduklarımızla yana devrilmesinler diye karton piyer altısı hazırladım. Kıvamlı bir şekilde hazırladım. Yarı yarıya kullanabilirsiniz. Yani 4 bardak karton piyer altısı, 2 bardak su karıştırarak hazırlayabilirsiniz. Öncesinde plastik ambalaj kalıbı yağladım ki rahat çıksın diye. Sonra içerisine hazırladığım alça harcını döktüm ve 15 dakika sonra, neden tam dibe oturmasın diye kutularım, konserve kutularımı içerisine yerleştirdim. Yerleştirirken sağdan soldan, önden arkadan iyi bir şekilde mesafeleri ayarlayarak yerleştirelim. Bakın 1 saat sonra çıkarttım bu şekilde. Yani herhangi bir ağırlık konduğunda yan tarafa devrilme ihtimali yok. Gayet sağlam oldu. 2 konserve kutusu bir arada oldu. Altı zor, ben yapamam diye düşünmeyin. Nalburlardan fiyatı da çok uygun. 16-17 lira. Şehrine göre değişmekle birlikte çabuk katılaşan karton piyer altısını tercih ediyorum bu arada. Mutlaka kullanın. Altıya bu tip hobi faaliyetlerinize alın. Bunu tavsiye ediyorum. Alçanın bir gün bekledim. İyice nemi çıksın diye. Sonra karton rengine boyadım. Karton rengim kuruduktan sonra üzerine de Burnt Umber'la bu şekilde ahşap dokusu, ahşap görünümü vermeye çalışıyorum. Kenarları biraz daha koyu tuttum. Bakın dip kısımlarını, teneke kutuların. Şimdi tabii ki bu daireleri boyarken taşırmalarım olmuş. Bunları kamufle bunları giderebilmek çok kolay. Onu da göstermek istedim. Tekrar fil dişi sahili rengimle çok ince bir fırçayla bulaştırdığım yerleri boyadım. Şimdi halatımla bir hoş bir görüntü vermeye çalışıyorum. Süslüyorum yani yaptığım çalışmayı. Sıcak silikon kullanıyorum. Yalnız sıcak silikon alçıya tutunmuyor, bunu söyleyeyim, yapışmadı. Ancak metal üzerine çok iyi yapışıyor sıcak silikon. Yani halatı metale çok iyi bir şekilde yapıştırmış oldum. Alçıya yapışmıyor. Onu söyleyeyim. Bu şekilde ön tarafa halatla böyle bir dekoratif bir görüntü verdim ve sardırdım. Bu tamamıyla görünümü güzelleştirmek amacı taşıyor. Bakın bu şekilde sıcak silikonumla yapıştırdım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için küçük zil simgesi var, zil işareti. Bunu aktif hale getirebilirsiniz. Bildirimleri açarak ve tümü seçeneğini işaretleyerek her hafta hazırladığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve o arka kısımda halatın birleşim yerine bu şekilde yine hobi malzemeleri satan yerlerde satılıyor bu tip süsleme malzemeleri. Oradan aldığım düğme şeklinde güzel bir şey vardı. Şeffaf cam diyeyim. Ondan yapıştırdım. Ve son olarak vernik ile boyalarımı koruma altına almış oluyorum. Fırçalarımı bakın içerisine yerleştirdim. Ayrıca bu yaptığım düzenleyiciyi mutfakta
servis takımlarını yerleştirmek amacıyla da kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.